Merhabalar, Papatyam Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yeleğin yapılışını paylaşacağım. Yeleğimiz 10-12 yaş kız çocukları için yakadan başlamalı bir yelek. 75 ilmek olarak yakadan başladım. 3 tane yaprak modeli uyguladım buraya. Kol uçları için üçgen modeli uyguladım. Robadan sonra 35 sıra haroşa ördüm. Yine etek uçları için de üst roba kısmında uyguladığım yaprak modellerini uyguladım. 5 tane ilik açtım. Bu ilik sayısını siz artırabilirsiniz ya da daha az da açabilirsiniz. Yine burada 6 tane yaprak uyguladım. Bunu da daha fazla da yapabilirsiniz, eksik de. Yine etek ucuna da bu üçgen modelleri uyguladım. Böyle çok şık bir yelek oldu. Bu yeleğin 6-7 yaş ölçüleri ve 7-8 yaş ölçüleri yine kanalımda mevcut. Yapmak isterseniz izleyebilirsiniz. Zaten o yelekleri izleyip daha büyükler için kaç ilmek başlayalım sorusu çok olduğu için bu yeleği de yapıp kanalıma ekledim. Bu şekilde yeleğimiz. Bu yelek için 3,5 numara şiş kullandım ve 3 yumak ip kullandım. 3. yumakta bu ip kaldı. Ancak yumağın metresi biraz fazla olduğu için, yani yumaktaki ip 340 metreydi. Bu yüzden 3 yumak gitti. Daha metresi daha az olan iplerde daha fazla yumak gidecektir. Ona göre ipinizi hazırlayın başlarken. Bu şekilde yeleğimiz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeleğimizin yapılışına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet, yeleğin yapılışına geçiyoruz. Yelek için Nako Lux Minnoş Baby bu ipi kullanacağım. İpin renk kodu burada yazıyor. Ve 3,5 numarada şiş kullanacağım. 3,5 numara misinalı şiş. Şimdi yeleğin yapılışına geçiyorum. Bu şekilde başlayarak böyle 75 ilmek şişimize atacağız. Evet, 75 ilmek olarak başladım. Şimdi bu şekilde lastikten önce bir model uygulayacağız. Bir ilmeği ördüm. Şişimizi böyle boş alttan geçiriyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Bu şekilde ve bir tane örüyorum. Tekrar şişimizi alttan geçiriyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bu şekilde ilmeği alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Böyle alttan şişimizi geçirip bir ilmek alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.
Evet, son 2 ilmeğe kadar geldim. Burada yine alttan ilmeğimizi alıyoruz. Örüyoruz bir tane. Son ilmekten önce de yine alttan ilmek alıp tekrar örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu artırmayla, bu sıradaki artırmayla şu anda şişimizin üzerinde toplam 149 ilmeğimiz var. Şimdi burada bu sırada yine örüyoruz ilk ilmeği. Bu şekilde ters öreceğiz haroşa. Modelin çoğunluğu haroşadan oluşuyor ve bu yüzden ters örmek daha kolay geldiği için bana haroşayı tersten örüyorum. Normalde bu ilk başladığımız sırada bu ilmekleri de tersten alabilirsiniz. Ancak tersten aldığımız zaman düzgün durmadığı için ben düz örecekmişim gibi aldım ve bu şekilde yine ters örmeye devam edeceğim. Ters öreceğim. Yine farklı gözükmeyecek. Yine güzel gözükecek. Siz isterseniz tersten ilmek alıp tersten devam edebilirsiniz. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Hem tersten hem düzden yine ters örgü olarak öreceğiz ve haroşa olacak. İsterseniz her iki tarafta düz örgü olarak örüp yine haroşa modelini oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde tersten öreceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Bu sıra hariç toplamda 4 sıra haroşa oluncaya kadar örmeye devam edeceğim. Tekrar 4 sıra haroşa ördükten sonra tekrar size göstereceğim. Evet, toplamda 4 sıra 1 2 3 4 sıra haroşa oluncaya kadar ördüm. Şimdi modelimizin kuruluşuna geçeceğim. Bu şekilde kenarları da düz olarak gittim. Böyle isterseniz haroşa olduğu için bu şekilde direkt düz bir şekilde devam edebilirsiniz. Ancak ben kenarların düz olarak devam etmesi için böyle ilmeğimizi bu şekilde ters çevirip diğer şişimize alıyoruz örmeden ve devam ediyoruz normal haroşa örmeye. 2. Evet, ilk 7 ilmeği kenar patı için ayırdım ve şimdi yaprakların kurulumuna geçiyorum. Başına doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bu aradaki ilmeğimiz. Tekrar başına doluyoruz. İkinci yaprağın kurulumuna geçiyoruz. 7 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İki, 4, 6, 7. Şimdi üçüncü yaprağın kurulumuna geçiyoruz. Başına doluyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Yani buradaki ilmekler haroşa olarak gözükecek. O yüzden ters örüyoruz. Tekrar başına doluyorum. 7 tane düz. 2 3 4 5 6 7. Başına doluyorum. Bir tane ters. Başına doluyorum. 7 tane düz.
1 2 3 4 5 6 7 fazla yapmışım. 2 4 6 7 tekrar başına doluyoruz. Bir tane ters, başına doluyoruz. 7 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7. Bu sırada sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaptık. 7 tane kenar patı için ördük. Başına doladık. 7 tane düz ördük. Tekrar başına doladık. Bir tane ters ördük. Tekrar başına doladık. 7 tane düz ördük. Bir tane ters. Başına dolayıp bir tane ters örüyoruz. Başına dolayıp 7 tane düz örüyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Son kısmını yine göstereceğim. Kaç yaprak oluştuğunu da size söyleyeceğim. Evet, sonuna kadar geldim. Toplamda 17 tane yaprağımız oluştu. Ve bütün sayılar denk geldi. Yani ilmek sayıları tam denk geldi. Şimdi burada son yaprağımızı da oluşturduk. Burada bir tane başına doladık. Bir tane ters ördük. Bir tane başına dolayıp 2, 4, 6, 7 tane ördüm. Ve şimdi tekrar başına doluyorum. Ve 2, 4, 6, 7 kenar patını örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde. Burada aynı zamanda yeleğimizin düz tarafı bu taraf. Bu taraf. Bu tarafı da düz taraf olarak seçebilirsiniz. Size kalmış. Görüntüsü hangisi hoşunuza giderse. Bu taraf olduğu için yeleğin ilik kısmı sağ tarafta olması gerekiyor. Kız çocukları için olduğu için yelek. O yüzden buraya bir tane ilik açacağım. Bu gidişte açmak daha kolay oluyor benim için. O şekilde. Burada bir ilik açacağız. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Pardon, ters ördüğümüz için başına bu şekilde dolayıp bu şekilde ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar devam ediyoruz örmeye. Bu şekilde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde kenarların düz görünmesi için. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7. Evet, ileğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi normal ters örmeye devam ediyoruz. Yani haroşa örmeye. Bu sıra sonuna kadar hepsini bu şekilde ters öreceğiz. Kenar patı da dahil olmak üzere. O yüzden burada hepsini göstermeyeceğim size. Evet, tekrar ön taraftayız. Örgümüzün ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kenar ilmeğimizi
haroşa olarak ördük. Daha önceki sırada artırdığımız ilmeği de haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir önceki sırada başına doladık ama ikisini birlikte örmedik. Çünkü orada artırma yaptık. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Başına dolayıp ikisini birlikte örüyoruz. Sonra aradaki 1, 2, 3 ilmeği örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip bu şekilde tersten örüyoruz. Düzgün gözükmesi için yaprağımızın bu şekilde. Tekrar başına doluyoruz. Arada 3 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar başına doluyoruz. Bu 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1, 2, 3 tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği bu şekilde ters çevirip diğer şişimizi alıyoruz. Sonra tersten örüyoruz. Bu şekilde. Başına doluyoruz. 1, 2, 3 tane haroşa örüyoruz. Daha önceki sırada artırdıklarımızı haroşa olarak örüyoruz. İlk sırada bir tane olarak başladık. Böyle artacak. Yani artırdığımız ilmekler böyle ortada haroşa olarak toplanacak. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 1, 2, 3 tane düz örüyoruz. İlmekleri ters çevirip bu şekilde tersten örüyoruz. Bu şekilde yapraklarımız oluşmaya başladı. İlk 7 ilmeği kenar patı olarak ördük. Haroşa olarak. Daha önceki sırada artırdığımızı da haroşa olarak ördük. Tekrar başına doladık. İkisini birlikte ördük. 3 tane düz ördük ve son kalan 2 ilmeği de ikisini birlikte ördük. Bir yaprağımızı bitirmiş olduk. Sonra aradaki ilmekleri haroşa olarak ördük. Başına doladık. İkinci yaprağımızı aynı şekilde oluşturduk. Böyle devam edecek. Bu sırayı sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Son kalan 7 ilmeği yine kenar patı için normal haroşa olarak öreceğiz. Ve ters sırada da bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Tekrar düz tarafa geldiğimde yine size göstereceğim. Evet, tekrar düz taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. İlk 7 tane kenar patımızı örüyoruz haroşa olarak. 2, 4, 6, 7. Önceki sırada artırdığımız ilmekleri de haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son 2 ilmeği de ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. İlk bir tane olarak başladık. Sonraki sırada 3, sonraki sırada 5 tane. Aradaki ilmeklerimiz 5'e çıktı. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği, son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki 5 ilmeği haroşa olarak örüyoruz.
Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği yine ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde. Tekrar başına doluyoruz. 5 tane haroşa örüyoruz. Ve diğer yaprağımıza geçiyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde 7 tane kenar patımızı ördük. Haroşa olarak 2 ilmeği de yine önceki sırada artırdığımız ilmeklerde haroşa olarak ördük. Başına doladık. İkisini birlikte ördük. Bir tane düz ördük. Son kalan 2 ilmeği de ters çevirip sağa doğru kestik. Bu şekilde bir yaprağımızı yaptık. Aradaki ilmekleri yine haroşa olarak ördük. 5 tane. Sonra diğer yaprağımıza geçtik. Aynı şekilde başına doladık. İkisini birlikte ördük. Bir tane düz ördük. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kestik. Ve aradaki ilmek başına dolayıp aradaki ilmekleri 5 ilmeği haroşa olarak ördük. Tekrar başına dolayıp diğer yaprağa geçtik. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Sondaki 7 ilmeği yine haroşa olarak örüyoruz. Burada yaptığımız gibi. Ve ters tarafta da bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tekrar ön tarafa geldiğimizde size göstereceğim. Evet, tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. 2 4 6 7. Daha önceki sırada artırdığımız ilmekleri de yine haroşa olarak örüyoruz. Sadece 3 ilmeğimiz kaldı. Ortada üçünü birlikte örüyoruz. Pardon, başına dolayıp üçünü birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz ve aradaki ilmekleri 1 2 3 4 5 6 7 tane haroşa olarak örüyoruz. Ortadaki ilmekleri tekrar başına doluyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz ve aradaki 7 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde bu yaprağımızı bitirmiş olduk. Tamamlamış olduk. Bu şekilde başına doluyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz. 3 ilmeği birlikte tekrar başına dolayıp aradaki 7 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde tamamladık yaprağımızın bir tanesini. 7 tane kenar ilmeğimizi ördük. Daha önceki sırada artırdıklarımızı haroşa olarak ördük. Başına doladık. 3 ilmeği birlikte ördük. Tekrar başına dolayıp 7 tane aradaki ilmekleri haroşa olarak ördük. Tekrar başına dolayıp üçünü birlikte topladık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sonra ters tarafta yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ekstra bir sıra daha bu şekilde bir sıra daha haroşa öreceğiz. Sonra ikinci yaprağın kurulumuna geçeceğiz. Evet, yeleğimizde ilk yaprağımızı bitirdik. Şimdi ikinci yaprağa geçiyoruz. Bu şekilde
Bir sıra yaprağı bitirdikten sonra bir sıra haroşa ördüm. Şimdi ikinci yaprağa geçiyoruz. Bir, iki, 4, 6, 7. Evet, kenar patı için ilk 7 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 4, 6, 7.'yi de örüyorum. Sonra başına doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane düz örüyoruz. Başına doladık. 2, 4, 6, 8, 9. Tekrar başına doluyoruz. Arada bir tane haroşa örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başına doluyoruz. Bir tane arada haroşa örüyoruz. Tekrar başına dolayıp 9 tane düz örüyoruz. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 9, 10 olmuş. 9 tane olacak. Bu aradaki ilmekler buradakiyle aynı hizada olması gerekiyor. Yaprakların düzgün bir şekilde gözükmesi için. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmeği örüyoruz. Tekrar başına dolayıp 9 tane düz örüyoruz. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Bu şekilde 7 tane kenar patımızı ördük. Başına doladık. 9 tane düz ördük. Arada bir tane başına dolayıp aradaki ilmeğimizi ördük. Bu aradaki ilmek bununla aynı hizada olması gerekiyor. Bu ilk başta yaptığımızla modelin düzgün bir şekilde çıkması için. Daha sonra tekrar başına doladık. 9 tane düz ördük. Başına doladık. Yine aradaki ilmeği ördük bir tane. Başına doladık. Tekrar 9 tane düz ördük. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Son yaprağımıza da aynı şekilde yapacağız. Başına doluyoruz. Aradaki bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Başına doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7 ilmek kala başına doluyoruz. 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Haroşa olarak. Bu şekilde ters tarafta bütün ilmekleri ters olarak, yani haroşa olarak öreceğiz. Evet, ters tarafta bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi modelimizin düz tarafındayız. Örgümüzün ilk 7 ilmeği ters olarak, yani haroşa olarak öreceğim. 2, 4, 5, 6, 7. Daha önceki sırada artırdığımı da haroşa olarak örüyorum. Başına doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. 1, 2, 3 tane düz örüyorum.
Tekrar başına doluyorum. Bir tane düz örüyorum ve son 2 kalan ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Başına doluyoruz. Bir tane, ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Tekrar başına dolayıp bir tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde bir yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Yani bu ilk sırada artırdık. İkinci sırada bu kısmı kesiyoruz. Yine burada bir artırma daha yapıyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki 3 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 3 tane haroşa örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 2 tane birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına dolayıp aradaki 3 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün yapraklarımızı bu şekilde yapacağız. En sondaki 7 ilmeği yine haroşa olarak öreceğiz. Ters tarafta da yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet, modelimizde yine düz taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 1 2 3 4 5 tane haroşa örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. 5 ilmeğimizi. Bu şekilde ilk 7 ilmeğimizi kenar patı olarak örüyoruz. Haroşa olarak. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bir yaprağımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki 5 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. İkinci yaprağa geçiyoruz. Aynı şekilde ikisini birlikte örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz.
Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde bu sırada da bütün yapraklarımızı bu şekilde yapacağız. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda yine kenar ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ters tarafta da bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yani haroşa olarak. Evet, modelimizde yine düz taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kenar ilmeğimiz. Üç tane de daha önceki sırada artırdıklarımızı haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 1, 2, 3 tane düz örüyoruz. Son 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşa örüyoruz aradaki ilmekleri. 7 tane kenar ilmeğimizi ördük. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da yine haroşa olarak ördük. Başına doladık. Bir tane, ikisini birlikte ördük. Başına doladık. Pardon. İkisini birlikte ördük. 3 tane düz ördük. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kestik. Tekrar başına dolayıp 7 tane ortadaki ilmekleri haroşa olarak ördük. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 1, 2, 3 tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki 7 ilmeği de haroşa olarak örüyoruz. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yapraklarımıza sıra sonunda yine haroşa olarak öreceğiz. Son 7 ilmeği ters tarafta bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Tekrar düz tarafa geldiğimizde yine göstereceğim size. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşa örüyoruz. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da haroşa olarak örüyoruz. Yaprağa geldiğimizde başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri hepsini haroşa olarak örüyoruz. Ve şu anda arada 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 9 tane ilmeğimizi aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde 7 tane kenar ilmeğimizi ördük. Daha önceki sırada artırdıklarımızı haroşa olarak ördük. Başına doladık. İkisini birlikte ördük. Bir tane düz ördük. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kestik. Yaprağımızı bu şekilde yapıyoruz bu sırada. Daha sonra aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Başına dolayıp haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına dolayıp diğer yaprağa geçiyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız.
Ters tarafta yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet, tekrar düz taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha önceki sırada artırdığımız ilmekleri de haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. Bu şekilde tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. 11 tane oldu aradaki ilmekler. Hepsini haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 11 tane haroşa örüyoruz. Yani aradaki bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde 7 tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Başlangıç ilmeklerini. Daha önceki sırada artırdığımız ilmekleri de haroşa olarak ördük. Başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki 11 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Yani bu yaprağımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Daha sonra dönüşte ters tarafta bütün ilmekleri ters olarak, yani haroşa olarak öreceğiz. Yine bir sıra daha haroşa ördükten sonra yani toplamda 3 sıra daha örüp sonra 3. yaprağımızın kurulumuna geçeceğiz. Evet, ikinci yaprağımızı da bitirdik. Şimdi 3. yaprağın kurulumuna geçiyoruz. Burada bir sıra daha yine haroşa yaptım. Diğer yaprağa geçmeden önce. Evet, öncelikle kenar patını örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 tane kenar patı için ilmeklerimizi haroşa olarak ördük. Şimdi başına doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Buradaki ilmeği takip ediyoruz. Aynı hizada olması gerekiyor aradaki ilmeğin. 13 ilmek ördük. Başına doluyoruz. Aradaki ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 13 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Aradaki ilmeği bu şekilde takip ediyoruz. Başına doluyoruz. Bir tane aradaki ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 13 ilmek yine düz örüyoruz. Burada başına doladıktan sonra ikisini birlikte örmüyoruz. Çünkü artırma yapıyoruz. Bu sırada da böyle hepsini artırma olarak yapacağız.
Bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar. Sondaki 7 ilmeği yine haroşa olarak öreceğiz. Ters tarafta bütün ilmekleri yine ters olarak öreceğiz. Evet, örgümüzde yine düz taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha önceki sırada artırdığımız ilmeği de haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki 3 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 7 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde. Bu sırayı bu şekilde yapacağız. Bir tane başına doladık. İkisini birlikte ördük. Bir tane düz ördük. Tekrar başına doladık. 7 tane düz ördük. Tekrar başına doladık. Bir tane düz ördük. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kestik. Bir tane yaprağımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra başına dolayıp tekrar 3 tane aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. Diğer yaprağa geçiyoruz. Aynı şekilde yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ters tarafta yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz, haroşa olarak. Evet, örgümüzde yine düz taraftayız. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz haroşa olarak. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir önceki sırada başına dolayıp ikisini birlikte almadık. Çünkü artırma yapmıştık. Şimdi burada da ikisini birlikte örüyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği yine ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. 1 2 3 4 5 tane aradaki ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği yine ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Başına doluyoruz. 5 tane ilmeği aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet, bu sırada 7 tane kenar ilmeğimizi ördük. Daha sonraki önceki sırada artırdığımız ilmekleri haroşa olarak ördük.
başına doladık, ikisini birlikte ördük, bir tane düz ördük, tekrar başına doladık, ikisini birlikte ördük, 3 tane düz ördük, 2 ilmeği yine ters çevirip sağa doğru kestik, başına doladık, bir tane düz ördük, 2 ilmeği de yine ters çevirip sağa doğru kestik. Bir yaprağımızı bu şekilde ördük. Tekrar başına dolayıp aradaki 5 ilmeği haroşa olarak ördük, başına doladık, tekrar ikinci yaprağımıza geçtik. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda yine 7 tane kenar ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Ters tarafta bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kenar ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da yine haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri diğer yaprağa kadar olan bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet, bu şekilde 7 tane kenar ilmeğimizi ördük. Daha önceki sırada artırdıklarımızı da haroşa olarak ördük. Başına doladık. İkisini birlikte ördük. Bir tane düz ördük. Tekrar başına doladık. İkisini birlikte ördük. Bir tane düz ördük. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kestik. Başına doladık. Bir tane düz ördük ve 2 ilmeği yine ters çevirip sağa doğru kestik. Bir tane yaprağı bu şekilde ördük. Tekrar başına doladık. Aradaki ilmekleri haroşa olarak ördük. Ve tekrar ikinci yaprağımıza geçtik. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz ve aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz diyez yaprağa kadar. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Ters tarafta bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzdeyiz. İlk 7 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Kenar pat olarak. 2, 4, 6, 7. Daha önceki sırada artırdıklarımı da haroşa olarak örüyorum. Başına doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Başına doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Son kalan 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Son 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bir yaprağı bu şekilde örmüş oluyoruz. Sonra tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz.
Tekrar başına doluyoruz. İkinci yaprağımıza geçiyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Başına doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Ve sonra tekrar başına dolayıp diğer yaprağımıza geçiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ters tarafta yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz haroşa olarak. Önceki sırada artırdıklarımızı da haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet. Kenar ilmekleri ördük. Önceki sırada haroşa ördüklerimizi de yine haroşa olarak ördük. Artırdıklarımızı başına doluyoruz. 2 tane ikisini birlikte örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Son 2 ilmeği de ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Ve yaprağımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Sonra tekrar başına doluyoruz. İkinci yaprağımıza geçiyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Son 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ters tarafta bütün ilmekleri yine ters olarak, yani haroşa olarak öreceğiz. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 7 ilmek ve diğer yaprağımıza kadar olan bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Bu şekilde tekrar başına doluyoruz. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Diğer yaprağa kadar olan ilmekleri. Tekrar başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Diğer yaprağa kadar olan bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde burada yaprağımızı başına doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeği de yine ters çevirip sağa doğru kesiyoruz. Aradaki tekrar başına dolayıp aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Diğer yaprağa kadar olan tekrar başına dolayıp diğer yaprağımıza geçiyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız.
Ters sırada bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Arka tarafında, yani haroşa olarak öreceğiz. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzdeyiz. Bu yaprağımıza kadar olan kısmı haroşa olarak öreceğim. Evet. Başına doluyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Aradaki diğer yaprağa kadar olan bütün ilmekleri yine haroşa olarak örüyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Üçünü birlikte örüyoruz. Tekrar başına dolayıp haroşa örüyoruz. Evet, yaprağımızın son kısmıydı bu. Bu şekilde bütün baştaki 7 ilmeği ve diğer sırada artırdıklarımız bütün ilmekleri haroşa olarak ördük. Başına doladık. 3 ilmeği birlikte ördük. Yaprağımızı bitirdik. Tekrar başına doluyoruz. Bütün ilmekleri, yine aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Başına dolayıp diğer yaprağa geçiyoruz. Yine 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız ve yaprağımızı bitirmiş olacağız. Ondan sonra ters sırada bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Daha sonra 3 sıra daha normal haroşa öreceğiz. Bu şekilde 1 2 3 sıra görünecek şekilde haroşa öreceğiz. Sonra da kol ayrımını yapacağız. Roba kısmını bitirmiş olacağız. Aynı zamanda burada 15 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, bu ilikten diğer iliğe kadar 15 sıra arada haroşamız var. 15 sıra haroşadan sonra bir ilik daha açtım. Bu şekilde devam edeceğiz. Her 15 sırada bir ilik açacağız. Kaç tane ilik açmak isterseniz ona göre. Bu şekilde örgümüz. Bu sırayı yapacağım bu şekilde sıra sonuna kadar. Ayrıyeten 3 sıra daha haroşa ördükten sonra kol ayrımını nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Evet, roba kısmını bitirdik. Yeleğimizin 3 sıra burada haroşa ördüm ekstradan. Bu yapraklar bittikten sonra burada önlerin, kolların ve arka kısmının ayrımlarını da yaptım. Şu anda şişimizin üzerinde 319 ilmeğimiz var. Şu şekilde ayırma yaptım. 54 ilmek önler için, 65 ilmek kol için ve arka için de 81 ilmek olarak ayarladım ilmek sayılarını. Bu şekilde şimdi öndeki 54 ilmeği öreceğim. Normal haroşa olarak. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde 54 ilmeğimizi öreceğiz.
Evet, 54 ilmeğimizi örüyoruz. Bu ön kısmı için 54 ilmek ayırdık. Evet, 54 ilmeğimizi ördük. Buradaki ayracı çıkarabiliriz. Şimdi kollar için bir model uygulayacağım. Uç kısmı için güzel gözükmesi için üçgen şeklinde öreceğim. 1 2 3 ilk olarak evet, ön için 54 ilmeğimizi ördük. Şimdi kolları yapacağız. Kol kısmını, bu kolların uç kısmı için bir model uygulayacağım. Şimdi onu yapıyorum. İlk olarak 3 tane ilmek örüyoruz. 1 2 3 dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar 2 3 ilmek örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 burada örmeden almamıza gerek yok. Her seferinde, her gidiş dönüşte bir tane ilmek artıracağız burada. Şimdi dördüncü ilmeği örüyoruz. Giderken örüyoruz ilmeğimizi, gelirken örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 tekrar dönüyoruz. 2 3 4 burada bir tane daha ekliyoruz. 5 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz düzgün gözükmesi için. 2 3 4 5 bir tane daha ekliyoruz. 6 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 tane tekrar ördük. Tekrar dönüşte tekrar ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane ördük. Şimdi tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimizi ördük. Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha ilmek ekledik. Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. Şimdi tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4
5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane daha ekliyoruz. Bu son ilmeğimizdi. Tabii ki bunu siz artırabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. İlmek sayısını. Ben bu şekilde yaptım. Tekrar dönüyoruz. 9 ilmeği 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimizi ördük tekrar ve dönüşte kesiyoruz. Bu şekilde. 2 2 ikinciyi de kestik. 3 4 5 6 7 8. Şimdi 9'uncuyu da bu şekilde birleştirip kesiyoruz diğer ilmekle. 9 ilmeğimizi kestik ve bu şekilde üçgen bir şekil ortaya çıktı. Çok güzel gözüktü. Bunu daha az da yapabilirsiniz. Mesela 8 ya da 7 tane de yapabilirsiniz. O zaman bu şekilde gözükür. Ya da daha büyük de yapabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi tekrar ikinci üçgenimize geçiyoruz. 1 2 3 tane örüyoruz. Pardon, burada haroşayı ters olarak örüyorum. 1 2 3 tane ördük. Tekrar dönüyoruz. Giderken örüyoruz ilk ilmeği, dönüşte örmüyoruz. 2 3 ilmeği tekrar ördük. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 bir tane daha ekliyoruz. 4. Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4. Bu şekilde tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 ve 5. ilmeği de ekliyoruz. Tekrar dönüyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Dönüyoruz. Burada ilk ilmeğimizi örüyoruz. 2 3 4 5 6. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6. Bir ilmek daha ekliyoruz. Her dönüşte bir ilmek ekliyoruz. 7 oldu. Bir 2 3 4 5 6 7. Tekrar dönüyoruz. 2 3 4 5
6, 7 ve 8. Tekrar dönüyoruz. Sekiz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimizi aldık. Dönüyoruz. Tekrar 9 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu 9 ilmeğimizi düzgün bir şekilde kesiyoruz. 1, bu şekilde tepeden aşağıya doğru, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmeği bu şekilde kesiyoruz. 9 ilmekten oluşan üçgenler bu şekilde. İkinci üçgenimizi de bitirdik. Bundan sonra aynı şekilde bunları yaptığım gibi devam edeceğiz. 3 ilmeği alıyoruz. Örüyoruz ilk olarak. Sonra gidiyoruz. Dönüşte bir ilmek daha alıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Dönüşte bir ilmek daha alıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Tekrar dönüşte bir ilmek daha alıyoruz. Bu şekilde ilmekleri artırarak böyle üçgenlerimizi oluşturuyoruz. Bu 65 ilmekle kaç tane üçgen çıkarsa ona göre yapacağız. Sonra arka kısmını öreceğim. Evet, son üçgeni de yaptım. Burada 8 ilmeğimizi kestik. 9'uncuyu da kesiyoruz. Ve bir tane ilmeğimiz arttı. Bunda ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane daha örüyoruz. 2 ilmeğimiz arttı. Bunları da bu şekilde ördük. Şimdi arka kısmını öreceğiz. Bu şekilde yaptık. Size tekrar göstereyim. Kol ucunu bu şekilde yaptık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçgen oluştu. Ve 2 tane de ilmeğimiz arttı. Onları da normal bir şekilde kestik. Burada da arka ilmeklerimizi öreceğiz. Toplamda 81 ilmeğimiz var. Bunların hepsini diğer kol kısmına kadar öreceğim. Tekrar döneceğim. Evet, 81 ilmeğimizi örüyoruz. Son ilmeğimizi ördüm. 81 ilmek. Arka kısmı için ayırdığımız ilmekleri de ördük haroşa olarak. Bu ayracımızı da çıkarıyoruz. Şimdi yine kol kısmını yapacağız. Bu kol uçlarına yaptığımız bu modeli yine aynı şekilde bu kol kısmı için de uygulayacağız. Sadece başlangıcını göstereceğim. Daha sonra zaten diğer kolda gösterdiğim için tamamını göstermeyeceğim. Bu şekilde 3 ilmeği örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Dönüşte yine ilk ilmeği de örüyoruz. 3 ilmeğimizi ördük. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4.
Dördüncüyü de örüyoruz. Bir ilmek daha alıyoruz yani. Sonra tekrar dönüyoruz. Hepsini örüyoruz. Dönüşte yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz ve bir ilmek daha ekliyoruz. İki, dört, beş oldu. Tekrar örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 3, 4, 5, 6 ilmek örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek daha artırdık. Yani ekledik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördük. Tekrar dönüşte ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Son ilmeğimizi de ekledik. Şimdi tekrar 9 ilmeği örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar dönüyoruz. Bu şekilde ilk ilmekten başlayarak böyle kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Keserken de yine böyle düz kesiyorum. Bu şekilde bu kısmı da düz, burası da düz gözüksün, düzgün gözüksün diye. Bu şekilde ilk üçgenimi oluşturdum. Yine devam edeceğim. Aynı buradaki gibi toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçgenimiz oldu. Burada da yine aynı şekilde üçgenlerimizi tamamlayıp tekrar şu ön kısmını yapacağız. Evet, bu koluşlarını da bu şekilde örerek hem de model oluşturarak kestim. 7 tane yaptım yine burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği de normal bir şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada 54 ilmeğimiz var ön için. Bunlar da normal haroşa olarak öreceğim sıra sonuna kadar.
kısmı sıra sonuna kadar bu şekilde normal haroşa olarak öreceğim. Tekrar dönüşte de buraya kadar haroşa olarak örüp tekrar size göstereceğim. Evet, roba kısmını bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi alt kısmını yapacağız. Beden kısmını şu şekilde yaptım. Önler için 54 ilmek ayırdım. Kollar için 65 ilmek, arkası için de 81 ilmek olarak ayırdım. Bu şekilde kol kısımlarını kestim böyle zikzaklı bir modelle. Şimdi bu beden kısmını örmeye devam edeceğim. Buradan düz olarak ördüm. Yani haroşa olarak tekrar döndüm. Burada artırma yapıyoruz. Bu koltuk altı kısmına 7 tane ilmek artıracağım bu kısımda. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek artırdım ve örmeye devam edeceğim. Yine haroşa olarak. Buradan örmeye devam ediyorum. Şimdi arka kısmını örüyorum. Evet, 81 ilmeği ördük arka tarafta. Şimdi yine 7 ilmek daha artıracağım burada. Diğer koltuk altı kısmına geldim. 1 2 3 4 5 6 7 tane artırdım. Şimdi bu ön kısmını öreceğim. Hem de birleştiriyoruz bu şekilde. Yine haroşa olarak öreceğim bu kısmı da. Burayı sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Tekrar buraya geldiğimde size göstereceğim. Evet, bu kısmı buraya kadar ördüm. Tekrar bu kısmı koltuk altına kadar ördüm. Bu şekilde. Bir tane ilmek kala. Şöyle ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane bu taraftan ilmek ve bir tane artırdığımız ilmeği birlikte bu şekilde örüyoruz. Yani bir ilmeği kesmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz örmeye. Diğer artırdığımız 6-7 ilmek artırmıştık. Bir tanesini burada kestik. 1 2 3 4 5 oldu. Şimdi burada yine bir ilmek daha diğeriyle birlikte kesiyoruz. Son kalan ilmekle diğer taraftaki, yani arka taraftaki bir ilmeği birlikte bu şekilde örerek kesiyoruz. Bu şekilde hem bu kısımlarda boşluk oluşmadı, daha düzgün durdu. Hem de normalde 7 ilmek artırmıştık. Bir bu taraftan bir de bu taraftan kestik. 5 ilmek artırmış olduk. Aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Burada yine bir boşluk oluştu. Burayı şu şekilde düzeltebiliriz.
buradan aldığımız ilmeğiyle bu ilmekle diğerini artırmış olmamak için birlikte öreceğiz. Tersten. Bu şekilde. Devam edeceğiz. Bu arka kısmını da öreceğiz. Diğer koltuk altı kısmına kadar 81 ilmeğimizi böyle haraşo olarak öreceğim. Tekrar o kısma geldiğimde yine göstereceğim size. Evet, tekrar bu kısma geldim. Koltuk altı kısmına. Burada yine 7 ilmek artırmıştık. Bu son ilmekle bu artırdığım ilk ilmeği birlikte örüyorum. Yani bir ilmek eksiltmiş oldum burada. Yine örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi son kalan ilmekle artırdığımız ilmekle yine ön kısma gelen ilmeklerden bir tanesini birlikte örüyoruz. Bu şekilde burayı da kesiyoruz. Burada yine delik oluşmaması için buradan ilmek aldım. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde boşluk oluşmadı. Böyle devam ediyoruz. Sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğim. Evet, roba kısmını bitirdik yeleğimizin. Bu kol kısımlarını 65 ilmek ayırmıştık. Bunları kestikten sonra burada koltuk altında 5 ilmek, yani toplamda 7 ilmek artırdık, ancak ikişer tane kestiğimiz için 5 ilmek kaldı. 5 buradan, 5 de buradan artırdık. 10 ilmek artırdık. Kol kısımlarını da kestik. Burada 54 ilmek var. Burada da 54, toplamda 108. Arkada da 81 ilmeğimiz vardı. 189 ilmek ve ekstra 10 ilmek daha artırdık. 199 ilmeğimiz oldu. Şu anda şişimizde 199 ilmeğimiz var. Bu şekilde bundan sonraki kısmı haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. 30 sıra yapacağım ben. Belki daha fazla da yapmak isterseniz yapabilirsiniz. O size kalmış. Beden kısmını 30 haroşa olarak yapacağım. Sonra etek kısmına yine bu modellerden uygulayacağım. Evet, yeleğimizin bundan sonraki kısmını bir başka videoda anlatacağım size. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.